Merhaba, yılbaşına sayılı günler hatta saatler kaldı. Yılbaşını sevdikleriyle birlikte evlerinde sofralarında geçirmek isteyenler için harika bir tarifle geldim. İç pilavlı tavuk dolması yapacağız. Evinizde olan malzemelerle kolay, çabuk ve aynı zamanda ucuz, ekonomik olarak yapacağımız bu tarife hadi buyurun geçelim. Öncelikle 2 adet kuru soğanımızı dörde bölüp rondomuzun içine atıyoruz. Soğanlarımızı rondosu olmayanlar çok ince bir şekilde, çok minik bir şekilde yemeklik olarak doğrayabilirler. Ama ben iç pilavda soğanın iyice sulanması ve çok fazla belli olmadan lezzetini vermesi için çok minik olmasını istiyorum. Bu nedenle rondoda kullanıyorum. Rondodan geçirdiğimiz soğanları teflon tencereme aldım. Dolu dolu silme büyük bir yemek kaşığı tereyağım, 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı alıyorum. İç pilav biliyorsunuz çok yağlı olmalı. Yağlı olduğu zaman lezzetli oluyor arkadaşlar. Sakın yağdan kaçınmayın, rahatsız edeceğini düşünmeyin. O yağ yemeğin içerisinde tamamen bütünleşiyor. Hiç rahatsız etmeden çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi soğanımızı güzelce kavuracağız. Çok ince çektiğimiz için ve sulandığı için de fazla karamelize etmeden, İç pilav olduğu için beyaz olarak bırakacağız soğanımızı. Sadece onun yumuşamasını, biraz şekerini salmasını sağlayacağız ki pilavımıza lezzet katsın. Soğanlarımız güzel bir şekilde kavruldu. Bütün şekerini saldı. Çok karamelize etmeyeceğiz dediğim gibi. Bir paket dolmalık fıstığımı atıyorum ve dolmalık fıstıkla birlikte kavurmaya başlıyorum. Arzu edenler ayıklanmış kestane, iç badem de, kabuğu alınmış iç badem de koyabilirler. Ama ben başında söz verdiğim gibi ekonomik evde bulunan malzemelerle yapacağımı söylediğim için sadece dolmalık fıstık koyuyorum. Dediğim gibi arzu edenler kestane ya da ayıklanmış kabuksuz iç badem de koyabilirler. Fakat size şöyle bir anımı anlatmak istiyorum bir yandan kavururken. Beni uzun zamandır izleyen izleyicilerim bileceklerdir. Ben 20 yıldan fazla bir süre lüks restoranlarda, birinci sınıf restoranlarda yöneticilik yaptım. Dolayısıyla yılbaşı zamanında gelen misafirlerimize hindi ve kestaneli pilavlar ikram ederdik. İnanır mısınız 20 yıl boyunca hep şahit olduğum şey Türk halkı kestaneli pilavı ve hindiyi aslında sevmiyor. Sadece adetten olduğundan dolayı restoranlar bunu koyuyorlar menülerine. Aslında koymamak lazım. Çünkü yılbaşı gecesi bittikten sonra bütün tabaklar özellikle hindi ve kestaneli pilavlarla dolu olarak geri geliyor ve onlar çöpe gidiyor. Tabii biz çöpe atmıyorduk. Sevgili hayvan dostlarımıza, sokak hayvanlarımıza veriyorduk ama yine de bu büyük bir israf oluyor. Dolayısıyla evet adettendir arzu edenler olanlar kestane koyabilir, hindi kullanabilir ama dediğim gibi ben bunu tecrübemle yıllardır gördüğüm ve bildiğim şekilde söylüyorum size. Türk halkı hindi etini ve kestaneli pilavı çok fazla sevmiyor arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Bu arada sizinle sohbet ederken güzelce kavruldu soğanım ve fıstığım. Ben 1,5 su bardağı kadar 200 mililitre ölçüsündeki su bardağımla 1,5 su bardağı pirincimi önceden ıslattım. 5 su çok güzel yıkadım. Şimdi pirincimi de içlerine ilave edip güzelce kavuruyorum. Biraz da pirincimle kavrulduktan sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Evet, şimdi hazırlamış olduğum baharatlarımı size göstermek istiyorum. 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı yeni bahar,
2 tatlı kaşığı kuru nane, 2 tatlı kaşığı şeker, 1,5 çay kaşığı da tuzum var. Bu baharatlarımın hepsini ilave ediyorum. Şimdi bunun üzerine bir çay kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. Bu iç pilava yakışan bütün baharatlar bunlar arkadaşlar. O kadar lezzet katıyor ki gerçekten mis gibi bir lezzet, bir tat ve görüntü veriyor. Biraz karamelize ediyor, kahverengi renk katıyor. Kimyonla alaka demeyin. Gerçekten kimyon da çok yakışıyor. Çünkü tavuğun içinde de pişeceği için tavuğa da biliyorsunuz kimyon çok yakışır. Hiç çekinmeyin, ilave edin bu baharatları. Baharatlarla da şöyle bir 3-5 dakika kadar kavuracağız. Hiç su koymayacağız. Daha önce yaptığım zeytinyağlı dolmalarda da eğer izlediyseniz iç pilava su koymaya hiç gerek yok. Fırında tavuğun suyuyla ve tavuğun yağıyla çok güzel bir şekilde pişecek. Önceden iç pilavlar asla suyla pişirilmez. Yoksa dolmanız, tavuk dolması olsun, zeytinyağlı dolma olsun, yaprak dolması olsun, pilavınız lapa olur, çok fazla yumuşar ve çirkin bir görüntü alır. O yüzden asla iç pilavınıza su koyup pişirmeyin arkadaşlar. Bütün işlem bu. Kavrulması, baharatlarla lezzet alması ve karamelize ve kıtırtısını alması gerekiyor. Onun haricinde zaten neyin içine koyacaksanız o pişerken onun suyuyla, onun lezzetiyle beraber pirinç pişerse tam kıvamlı, lezzetli, müthiş görüntülü bir iç pilav elde edersiniz arkadaşlar. Bütün baharatlarımla beraber 2-3 dakika daha kavurdum. Şimdi en son olarak 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümüm var. Kuş üzümümü ılık suda beklettim, yumuşattım. Onu da ilave edip karıştırıp kapatıyorum. Kuş üzümünün çok fazla kavrulmaya ihtiyacı yok arkadaşlar. Bilakis onun yumuşaması gerektiği için suda bekletiyoruz. Şimdi benim bu iç pilavımın işlemi tamamdır. Kapatıyorum altını. İç pilavım nefis bir şekilde hazır oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli. Şimdi tavuğumuzu bir borcamımın içine aldık. Tavuğumuzun içine en diplerine kadar bu pilavımızı yerleştiriyoruz. Hiç su koymadık. Şişmiş bir pilav değil. Bunu aklınızda bulundurun. Dolayısıyla şişecek ve ona göre biraz yer bırakmakta fayda var. İyice içini dolduruyoruz. Son kaşığımı koyuyorum. Daha fazla koymayacağım. Çünkü dediğim gibi pirinç şişecek. Şimdi bir çöp şiş yardımıyla tavuğumun bu bölümlerini birleştirmek istiyorum. Açıkta kalmasın ki piştikçe buralardan sızıntı yapmasın. Çöp şişi olmayanlar fırına dayanıklı, yemeğe uygun, herhangi bir sentetiği olmayan, kimyasalı olmayan, boyası olmayan bir iple de dikebilir arzu ederse. Ama bu çöp şiş gerçekten pratik oluyor. Ben tabii bu gerisi dediğimiz bölümü kestim. Aslında kesmemek lazım ama sizin tepkinizi almamak için niye kestiniz Feyza Hanım, o niye orada duruyor dememeniz için kestim. Halbuki olsaydı burası tam kapanmış olacaktı. Yine de biraz çabayla orayı kapatmaya çalışıyoruz. Tavuğun butlarını iki taraftan tutuyoruz. İple butun etrafından 1-2 posta dönüyoruz. Güzelce bu ipi bağlıyoruz. Her yerini kapatmış olduk. Daha şekilli, daha güzel ve açılmadan pişmesi için. Tavuğumuzu güzelce bağladık. Her yerini şişledik, açılmayacak. Şimdi tavuğumuzun üzerine avucuma biraz zeytinyağı alıyorum. Üzerini yağlıyorum. Sadece bu kadar. Bu arada fırınımı 250 derecede ısıtıyorum. Gayet yüksek bir ısıda. İlk etapta 250 derecede kalacak. Sonra
220 dereceye kısacağım. Bir yarım saat kalacak. En sonda 180 dereceye getirip bir daha yarım saat kalacak. Bütün bu işlemleri size en sonunda söyleyeceğim ve açıklama bölümüne de yazacağım arkadaşlar. Ama bu arada ilk yarım saatinden sonra tavuğumuzun üzerine özel bir sos süreceğiz. Sakın ayrılmayın, sonuna kadar izleyin videomu. Çünkü nar gibi kıpkırmızı kızartacak, özel lezzet katacak bir sos yapıp süreceğiz. Şimdi tavuğumuzu fırına verelim. Şimdi sıra geldi tavuğumuzun üzerine süreceğimiz nefis sosu hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı da üzerine süt ilave ediyorum. Mutlaka bu sosu denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harikulade bir sos bu. Çok lezzetli. 3 yemek kaşığı da tuzu azaltılmış light soya sos koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar benim çok güzel keçi boynuzu pekmezim var. Siz arzu ettiğiniz evinizde olan pekmezi koyabilirsiniz. Yoksa eğer hiç koymazsanız da olabilir. Ama benim evimdeki bu güzel pekmezimi ben değerlendirmek istiyorum. Hepsini güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Bu uzun zamandır her yerde söyleniyor ya, umami, tatlı, tuzlu, ekşi, damağınızda bütün lezzetlerini hissedebileceğiniz bir sos olacak bu. Şimdi yarım yemek kaşığı hardal, yağ yerine 1 yemek kaşığı da mayonez koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bunun üzerine 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı safranı koyuyorum. Zerdeçal ve safran tavuğa çok çok yakışıyor ve aynı zamanda da sağlık katıyor. Bu sosu güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Birazdan tavuğumuzu çıkaracağız, üzerine süreceğiz. Tavuğum yarım saattir 200 derecede fırında çok güzel kızarmaya başlamış bile. Bakın hiç açılma yapmamış arkadaşlar. Çok güzel. Her yerini kapatmışız demek ki. Bu sosumu şimdi çok güzel bir şekilde tavuğumun üzerine sürüyorum. Her yerine sürmeye gayret sarf ediyorum. Çok güzel bir lezzet ve renk katıyor bu sos. Çıktığında çok daha güzel renkli olacak. Şimdi bu arada benim şöyle doğramış olduğum sebzelerim var. İri iri kırmızı kapya biber, bal kabağı, patates ve havuç. Renk katsın, lezzet katsın istiyorsanız mutlaka bunları yanlarına şöyle atın. Ama dediğim gibi iri iri doğramanız önemli. Kabak çok yakışır. Kabağın biliyorsunuz çorbası, yemeği yapılır. Çok lezzetli olur. Bal kabağı olduğuna bakmayın. Çok lezzet verir. Bunları da yanlarına şimdi yerleştiriyorum. İri iri tekrar doğramanızı tavsiye ederim ki herhangi bir erime yapmasın. Tavuğumuzun pişme süresini o da yetişsin. Şimdi ben fırınımı 180 dereceye kıstım. Fırınımın en alt gözünün bir üstüne koyacağım. Bir yarım saat daha en azından tavuğum güzelce orada pişecek. Tavuğumuz nar gibi kızardı. Toplamda 1 saat 20 dakika kadar 180 derecede gayet güzel bir şekilde pişti. Öncelikle bu koyduğumuz çöpleri alıyoruz. Hiçbir yeri açılmamış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Bağladığımız ipimizi kesiyoruz. İplerimizi de alıyoruz. Çok güzel pişmiş. Bacağı tuttuğum gibi ayrılacak bile arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Nefis bir şekilde pişmiş.
Buyurun bakın. Tabağıma koymak istiyorum bu parçayı. Ortasını açıyorum. Pilavımı göstermek istiyorum. Pilavım da harika bir şekilde pişmiş içerisinde. Şimdi servis edip bir de servis tabağında gösterelim. Gördüğünüz gibi nefis bir yılbaşı tabağı oldu arkadaşlar. Sebzeleriyle, tavuğuyla beraber patatesimiz, balkabağımız, havucumuz ve biberimiz, pilavımız ve tavuğumuz. Şimdi size bir de kıvamlarını göstermek istiyorum. Gerçekten lime lime pişmiş etlerimiz 1 saat 20 dakikada 180 derecede alt üst ayarda. Sizin için tadına bakmak istiyorum. Lokum gibi olmuş, çok lezzetli. Pilavımdan da bir parça almak istiyorum. Harika. Patatesimizde hiçbir erime, hiçbir dağılma yok. Yumuşacık. Balkabağımız da aynı şekilde. Çünkü koyma sıralaması çok önemli. En sona doğru son 45 dakikasında koydum. Ağır ağır gayet güzel bir şekilde pişmişler. Hepsinin tadına sizin için baktım. Kendim yapmış olduğum için değil ama gerçekten çok lezzetli olmuş. Umarım siz de evinizde bu ucuz, lezzetli, evinizdeki malzemelerden yapacağınız tavuk dolmasını bir an önce yaparsınız. Yılbaşı sofralarınıza renk katarsınız. Sevgiyle, sevdiklerinizle birlikte yerken beni de anarsınız umarım arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.